Lovebird Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Abinin aslında uzun süredir beklenen bir 5. bölüm incelemesiyle bir aradayız. Bunun arkasında 2-3-4'ü konuşmadık. Neden konuşmadık? Çünkü 2,5 saat dizide o ritme bir türlü yetişemedik ve açıkçası değer verdiğimiz ve izlemeyi tercih ettiğimiz daha fazla içeriğimiz vardı. Ve bu diziye de bu vesileyle 5. bölümle bir geri dönüş yapalım dedik. İlk görüşlerini alayım senden. Yani açıkçası bir görüşüm oluşmuyor. Hani görüşümü oluşturacak bir düzene koyamıyorum diziyi. Mantıklı bir çerçevede ilerlemiyormuş gibi geliyor. Yani bir alelacelelik var. Diziyi bir yönetmen mi çekiyor, 3 yönetmen mi çekiyor ben anlamadım. Çünkü bazı sahneler çekilmiş ve arkası yok, önü yok. Bağlamı unutulmuş ve sonradan patchlemişler bunları böyle. Böyle bölümler çıkıyor ortaya ve 2, 3, 4. bölümlerde de vardı böyle kopuk kopuk şeyler. 5. bölümde çok net bir tane var. Oraya da geliriz birazdan. Aynen geliriz. Yani ben dediğim gibi dizide bir konu bütünlüğü bekliyorum. Yok. Konu bütünlüğü yok. Hani oradan oraya savruluyor dizi sanki. Kafasına göre ilerliyormuş gibi birilerinin. Daha iyi olmasını bekliyor insan. Yani çok para harcamışlar. Bugün bu arada dizinin Harcamışlar çekildiği... mı? Ya tabii canım, Kenan İmirzalıoğlu'na, oradaki yalıya, Ya herkes veriyor şu an onlara. otel sahnesi var. Otel sahnesinin çekildiği yer işte Zekeriya köyde, şeyde, Ava'da Tamam, bilmem ya, ne de bir sürü para mekan harcanmış bunlar. diziye. Şeye para harcamıyor ama ne Efe'ye harcanmış ne Figürana, sahne ne için kasta. hazırlanacak. Aynen. Onlarda çok büyük bir şey yok. Esas para başrole gitmiş gibi duruyor. Galiba Makyöz'e de çok para harcamamışlar. Çünkü kara kutuyu çalacağım diye Yılmaz'ın evine gidiyorlar ya. Orada giriş kapısında Afra Saraçoğlu'nun böyle takma kirpikleri rüzgardan havalanmış gibiydi. Çok komik görünüyordu. Valla o kadar dikkat etmedim yüzüne ama yani bir olmamışlık var dizide. Bunu Var var. söyleyebilirim. Her tarafında var. 2,5 saatlik bir diziyi böyle sahne sahne konuşacak gibi hissetmiyorum kendimi. O yüzden aklıma takılan mükemmel olaylardan bahsetmek istiyorum. Spoiler uyarısı var. Spoiler uyarısı Ya var. ne spoilerı. Buradan spoiler'ı yakalayan dizinin bölümünün içerisinde bulamaz. Bulsa da bağlayamaz yani. Hani öyle. Çok zor. Dizinin bir yerinde hapse girmişti Melek. Hapiste böyle bir sürü olaylar falan oldu arada da çok mühim değil yani. Yani Gereksiz sahneler hapishane tamamen. yaşantısına uyum sağlıyor diyelim. Öf, mükemmel. Sonra bu tıpta okuyor ya, izin çıkarmışlar işte sınavlarına girsin diye. Sınava girmek için bunu alıp götürüyorlar. Bu zorbalanıyor bir anda. Hızlıca zorbalanıp çıkıyor ve Aynen gidiyor. paket ediyorlar anında. Anında paket ediyorlar bana. Çok hızlı böyle fast track bir zorbalama yaşıyor. Hocası bir laf ediyor. Yandan biri bir laf ediyor. Tık Aynen. kız dağılıyor çıkıyor. Kızın bu arada ağlama sahneleri falan 5 bölümdür. Gülüyor mu ağlıyor mu çok anlayamıyorum orasını. İnanılmaz bir oyunculuk var orada. Kız geri dönüyor. Sonra bir takım olaylar ve sahneler geçiyor ve bu telefonla onu arayan... Bir takımdan daha fazla ya. Bir yarım saat falan geçiyor arada. Yarım saat falan geçiyor tabii ki de bir sürü sahneler var arada yani böyle. Ay, bir sürü şey oluyor. Ondan sonra bu Berdan mıydı, Behram mıydı, her ne haltsa. İkisi de. O ikisi de galiba. Onun muhteşem yardımcısı olan adam, adını hiç kesinlikle hatırlamıyorum. Genco. Çok basitmiş halbuki. Genco geliyor yanına ve diyor ki, abi diyor ben geldim diyor, senin suratına ne oldu diyor. Marek bir şeyler diyor. Ondan sonra kızı okulla üzmüşler. Ben de gittim üzülmezsin diye. Beni orada Fikret buldu ve dövdü beni diyor. Ondan sonra buna kavga ediyorlar falan ama öyle bir sahne yaşanmadı ki. Oğlum kim çekiyor bu diziyi? Yani herhalde dediğim gibi yani çekerken mi yazıyorlar tam emin değilim. Anlatabiliyor muyum? Ve buna bir kanıt vereceğim sana. Hafta sonu sahil yolunda gidiyordum. Yani bu yayınlanan 5. bölümün öncesindeki hafta sonunda. Dizide bir sahne vardı. Genco'yla Afra Saraçoğlu'nun karakteri konuşuyordu deniz kenarında. Çağla. El ele tutuşuyorlar, ağlıyorlar falan. Ağlıyorlar falan. Yani ağlayamıyorlar da ağlıyorlarmış gibi yapıyorlar. İşte yersen. Ben o sahnenin çekimini gördüm. Oha. Cumartesi çekiliyor, salı yayınlanıyor. Abo, kesinlikle çekerken yazıyorlar o zaman bunu ya. Yetişmez yani. Yetiştiremezler ki yani yetişmez Aynen. hiçbir şey. Yani eğer orada başka bir sahne çekmiyorlarsa yani ileriki bölümlerden aynı yerde, aynı mekanda başka bir şey çekmiyorlarsa ki orasıydı. Neredeydi o Çengelköy o taraflarda İlerisi. galiba orası. Aynen, İlerisi değil mi? hani. Aynen. Eğer o sahne ise o anda yazıyorlar. O yüzden Bir unutulması çok doğal bazı şeylerin belki ya da de
kesilmesi. Parça parça o sahneyi o gün çekiyor, bu sahneyi bugün çekiyor. Ya orası öyle ama farklı zaman günlerde çok az. farklı günlerde çekiyorlarsa bu bir hafta içinde kesinlikle unutuyorlardır arasını berisini bence. O hafta çekip hemen yayına veriyorlarsa böyle Aynen. olur. Yani alelacele bu. Ya bir de inatla 2,5 saat çekiyorlar bu diziyi. Oğlum 2 saate falan indirin. Bildim bari 2,5 saat nedir ya? Hı. Ya Türk dizileri bile artık 2 saati aşmamaya çalışıyor çoğu. 2,5 saat lan. Kim izleyecek oğlum? Yeraltı diye bir dizi izliyorum mesela. 2 saat 1.50 falan. Dizide bir konu oturtayım şimdi izleyenler için. Çok zor olacak. Yani evet zor olacak Evet. ama başaracağıma inanıyorum. Hadi bakalım. Birden 5'e kadar ne olduğunu Abo. çok kısaca anlatıyorum. Gönder. Bu aşiret ailesinin babası bıçaklandı. Kim bıçaklandı tahmin edebiliyoruz. Değil yani biliyoruz aslında. Damat bıçakladı gibi duruyor. Belki son bir sürpriz olmazsa. Ben sana söyleyeyim mi kim bıçakladı? Sinan'ın Kim? eşi bıçakladı. Olası biliyor musun o da olabilir. Bence o. Ya bilmiyorum belki de odur. Şu an damat gibi duruyor. Hı hı. Kız hapse giriyor. Kızla ilgili bir sürü olay oluyor. Kız hapse girmeden önce kaçırılıyor falan. Oralar aman Allah'ım o kaçırılma Korkunç sahneleri. kötü sahneler. Abo. Bu yani eli bir kızın açık bir kapalı falan. Hiç oralara girmiyorum. Sonra hapse giriyor kız. Hapis hayatına alışması için ona bir tanesi düşman bir tanesi sonra onu da tutuyorlar. 2 tane arkadaşı oluyor. 2 arkadaş oluyor mükemmel. Genco denen çocuk kaçıran hemen aşık oluyor buna. Hemen Abi. böyle anında. Bu çocuk arada bir hapishaneye gidip geliyor avukat olarak. Abi Böyle kimse şeyler yaşanıyor. sormuyor mu? Senin gerçek avukatın haber vermiyor mu? Böyle biri geliyor lan bir avukat daha geliyor demiyorlar mı? Neyse bu kızı kurtarmak için doktorumuz, kahramanımız, Rambo'muz, John Wick'imiz, Her Doğan bir şeyimiz. karakteri. O bir sürü araştırmaya giriyor falan. Ama araştırmaya girerken yanında da Afra Saraçoğlu'nun karakteri var. Onu da Behram soktu yanına. O da onun yanında böyle içeride kıvamında 2 taraflı oynuyor ajan gibi. Şimdi Sonra bilmem ne kızı içeride misin direkt diyor. işte diyor Behram Berdan karakterinin tepesinde bir büyük mafya olduğunu öğreniyoruz bu bölümde. Mesela 4 bölümde de yoktu. Şimşek. Şimşek diye bir mafya çıktı. 20 yıl öncesinde de çıktı falan. Çocuğu da şey yapmışlar ya. Kendirici. Çok güzel sesi var o çocuğun. Abi bir şekilde kullanalım demişler. Aynen uzun hava okutmuşlar. Uzun hava okutmuşlar adama işkence sahnesi. Ondan sonra. Evin içinde psikolojik sorunları olduğunu yeni öğrendiğimiz evin büyük kızı evli Aynen. ama kendine dokundurtmuyor falan. Onun da bir sevgilisi varmış bu bölümü öğreniyoruz. Damat nasıl oluyorsa bak evde bir ton şey oluyor. Aşiret var. Adam yaralı evin lideri. Aynen. Evde yatıyor. Doğan tayakkuza geçirmiş falan. Damat evin yatılı hizmetlisinin kızı. O da hizmetli. Ona aşık oluyor. Bu Aralagüre'de de. Herkes her şeyi her an başarabilir bu dizide. Mutfakta böyle baş başa sahneleri oluyor. Dışarı çıkıyorlar. Bahçede baş başa sahneleri oluyor. Hatta kızın bir tane çocuk musallat oluyor. Sarkıntılık eden çocuğa. Onu kurtarmak için şeye gidiyor bunlar. Neydi o çocuğu dövüyor falan bu damat. Aynen. O dövme sahnesinde dövüyor ya. Hı-hı. Akşam yemeği saati. Evet. Akşam yemeği servisi falan diyorlar yapılırken geldiğinde. Aynen. Akşam yemeği servisi yapılırken hizmetli kız yok. Kimse de demiyor sen neredesin? Müthiş. Ondan sonra Doğan da abi araştırmacı gazeteci bir malını yaktırıyor kaçakçının. Kendi avukatlarına operasyon düzenlediler bu bölüm. Evet. Yani kendi avukatları meğersem şantajcılarıymış. Biz tahmin ediyorduk o Yılmaz'ın bir halt yapacağını. Çünkü çok bariz gözü sokuyorlar böyle. Abi o da kendi başına bir mafyaymış yani. Evinde 20 adam falan. Ben de söyleyeyim onun da Şimşek'le bağlantısı var. Onu da söyleyeyim ben. Yani herhalde mafyalık oradan geliyor. Aynen. Peki ne diyorsun? Orada operasyonu çekiyor ya Doğan. Arabanın önünde duruyor. O Doğan'ı kaldırma operasyonu sahnesi. Yok kaldırma değil. Yok. Doğan kızı kurtarıyor. Arabaya atıyor. İnşaat demiri fırlatıyor. Oha ya. Evet ya. Camı deliyor. İnşaat demiri adamın koluna saplanıyor. Öyle abi, fırlatıyor. Iron Man misin? Bir kere o adam öldü. Onu söyleyeyim. Ya da kolunu kaybetti. Yani düşün inşaat demirini araba camından içeriye sokuyor. Koltukla birlikte adamın koluna saplanıyor demir. Aşil misin ya? Seni fight'ta bire çağırıyorlar. Hor musun mübarek şimşek mi attın? Ne yaptın sen ya? Yok diyorum kızı kurtarıyor. Kutuyu buluyorlar bir şekilde bu arada da. Abi kutuyu aradıklarında akşam gece. Sabah falan oluyor. Sabah oluyor.
kutuyu. Bulamıyorlar. Adamlar gelirken buranın arkasındaymış diyorlar. Diyorlar buranın arkasında bir şey varmış diyorlar. Kutu diyorlar. Kutuyla Buluyorlar. kaçıyor. Bir türlü açamıyorlar kaydı. Açıyorlar, dinliyorlar. Kayıt bambaşka, alakasız bir şey çıkıyor. Davasıyla ilgili falan çıkıyor bunu. Zaten onu bulmak istiyorlar. Yani olay o. Bir yerde daha var zaman kayması. Uçma var. Hı. Berdan hapisten ona abilik eden adam böyle şey yatmış ya bakım evine. Hı. Kenan İmirzalıoğlu, Doğan bu adamı buluyor. Bunun İşte haberini de kız. Genco'nun babası olan değil mi ya? Genco'nun babası. Ha. Genco'nun babası. Kız da Afra Saraçoğlu'da haber uçuruyor buna. Hı. Diyor geliyoruz. Hı. Önlemini al. Abi O adam sırada ölüyor bir anda. geliyor Behram boğarak öldürüyor. Evet. Tam şeyler girerken Doğanlar içeriye. Hı. Duyuyor bunları koşa koşa çıkıyor balkondan. Giriyor Doğan bakıyor boynuna diyor bu adam ölmüş. Sonra sahne çıkıyor. Dönüyoruz yine hastaneye. Dışarıda koridorda doktorla konuşuyorlar. Evet. Doktorla konuşma sahnesinden sonra Behram'a dönüyoruz. Behram ofisine dönmüş. Tabii. Genco'ya haber vermişler ya da verilmiş. Cenaze Genco hazırlığı var. ağlıyor, üzgün. Herkes de toplanmış, Aynen. teselli ediyor. Bak burada herhalde dedim ki, herhalde bir zaman geçti. Yok. İki sahne arasında. Geçmemiş abi. Sonra Yok. Afra Saraçoğlu hastaneden dışarı çıkıyor. Hı hı. Mesaj atıyor. Abi diyor bana cevap vermiyorsun diyor. O sahneye geri dönüyoruz. Cevap veriyor. Aynen. Bu kadar da olmaz ya. Ben sana söylüyorum. Asistanı bir şey falan çekiyor ve unutuyorlar arada ne olduğunu. Yani 3 ekip falan çekiyor. Aynen. Ne yaptıklarını bilmiyorlar herhalde. Bilmiyorlar. Birbirlerini bilmiyorlar. Atıyorlar mikserın, editörün önüne. Editör de patchliyor bir şeyler işte. Ve hani eğer benim tahmin ettiğim gibi yani gördüğüm sahne eğer dediğim gibi 3 gün önce çekiliyorsa mümkün değil birbirine bağlamaları zaten. Yani dizi yayınlıyor olmaları mucize. Bu arada ne Afra Saraçoğlu sen öldürdün mü onu diye soruyor. Ne muhteşem her halta nabızını şak diye yalan söylediğini nabızından anlayan doktorumuz bunun boğularak öldürüldüğünü anlıyor. Hiçbir fikir yok falan. Neyse ben en sona geleceğim artık. Yani çok da sahne konuşasım da gelmiyor artık. En sonunda bir sahne var bu finalde. Şimşak kardeşimizin adamları bir anda haber alıyorlar. Muhtemelen zaten Yılmaz'la bağlantılı olmalı. Ve Kenan İmirzalıoğlu'nun etrafını sarıyorlar falan. Muhteşem bir kahramanlık sahnesi derken orada böyle Kenan İmirzalıoğlu'nun ağzına 20 tane falan silah dayadıkları bir yer var. Orayı gördün mü? Gördüm evet. John Wick. Abi yemin ediyorum hepsi birbirine saksa Kenan İmirzalıoğlu dahil oradaki herkes mefta. Crossfire'ın dillahı var orada. John Wick'in afişini yapmışlar herhalde orada. Hayırlısı böyle afiş yapalım demişler. Aynen. Ama o afiş öyle bir sahne mesela filmin içinde yok. Ya olmaz zaten böyle bir saçmalık ya. Zaten bunun gibi sahneler çok şeyde de var. Şimşek'in adamları ilk kez Berdan'ı almaya geliyorlar ofisine. Böyle 20 tane adam çıkıyor arabadan. Diğerleri de silah çekiyor. Birbirlerine doğru koşuyorlar. Oğlum silahla kafanıza mı vuracaksınız? Ne yapacaksınız? Olduğunuz yerde durun işte yani. Kılıç dövüşü mü yapacaksınız? Yumruk dövüşü mü, silah dövüşü mü karar verememişler. Ne yapacaksınız? Böyle birbirlerinin üzerine doğru geliyorlar lan. Yani gelmenize gerek yok. Silah yani. Mesafeyi alıyor zaten. Abi silahın amacı o ya. Kimse anlatmadı mı size? Anlatmamışlar bu arkadaşlara. Yani yine iyi katlandık bence. İyi izledik ya. Bence de ya. Vallahi iyi dayandık. Daha da devam eder miyiz ben sanmıyorum ama. Yani işte belki bir yani nasıl diyeyim mafyavari yere döndürecek diziyi. Ya o kilitte de iyi bir oyuncunun daha girmesi gerekiyor. Şimşek karakteri kimse iyi bir oyuncunun girmesi gerekiyor oraya. Çünkü oyuncu yok. İyi oyuncular var arada. Annesi iyi oyuncu, Sinan Tuzcu var, iyi oyuncu, abisini oynayan. Kenan yine belli seviyede bir oyuncu, bir sürü iyi iş başarmış bir jön. Afra'yı saymıyorum. Berdan o herif iyi bence. O da iyi. Yani iyi oyuncular var. Var da işte yazım da çok kötü. Yani. Yazımda sıkıntı var herhalde evet. Mesela kızın ağlama sahnesiyle Berdan'ın ağlama sahnesi vardı bu bölümde. Kız diyor ki ben diyor babamın katilinin parasıyla okumuşum. Ablama onun lokmasını yedirmişim. Nasıl anlatacağım diyor. Ağlamaya başlıyor güya. Gözünde tek damla yaş yok. Berdan'ın kedisini öldürüyor mesaj vermek için bu Şimşek denen mafya. Berdan'ın gözünden şıpır şıpır akıyor. Yani damlalar. Adam girmiş o kedisine üzülen adamı oynuyor. Diğeri, o adam işte iyi oyuncu o adam. Yani o işte ama konu yok. Bir tane daha saçmalık vereyim mi sana? Ver. Bu da kız öğreniyor saçmalığımız olsun. Kız öğreniyor ya. Sonra ofisini basıyor etrafı dağıtıyor. O sahnede diyor ki bunu yanımda taşımıştım hep diyor. Ustam diyor taş oynamayı severdi diyor. Oğlum.
böyle altın bir domino taşı veriyor kıza. Bunu hep sakladım diyor. Kızın babası herhalde Louisianalıymış yani. Abi domino oynamayı seven usta. Ne diyorsun? Oğlum Türkiye'de bakın aranızda soruyorum bu diziyi izleyenlerden anket de açacağım. Anket de açacağım. Domino'yu duyanlar, dominonun ne olduğunu bilenler var mı? 2. Nasıl oynanacağına dair fikri olan. Domino'nu duymuş, nasıl oynanacağı hakkında fikri olanlar var mı? 3. Ben çok iyi domino oynarım. Gel teke tek de alayım seni. Var mı? Tamam, rica ederim. Teşekkürler. Ama kızın babası usta domino oynamayı seviyormuş. Domino Reis. Yani işte böyle gariplikler var. Ben anlamadım gerçekten. Hani nasıl bir bağ? Ya işte AI'ya senaryo yazdırırsan Grok'a senaryo yazdırırsan Grok sana domino momino'ya oynatır. Senin ustana. Grok herhalde domino oynatıyor. Aynen ya. Yani evet, domino ustadan sonra da galiba benim ekleyebileceğim bir şey kalmadı bu 5 bölümle ilgili. Saçmalıklar silsilesi, yönetmen kazası, oyuncuların çabası derken kopukluklara dair söylediğimiz şeylerle ilgili birinci bölüm yorumumuzda da buna benzer şeyler, pek çok eleştirimiz de olmuştu zaten. Ve tabii yorumlarda da bize şey dediler. İleriki bölümleri görünce işte belki utanırsınız, işte şöyle Sabırlı güzel olun olacak, falan. sabırlı olun bilmem ne. Abi 5 bölüm oldu. Değişen tek şey yok. Aksine daha kötü oldu çoğu şey. Kopuk konular, saçma saçma yazılmış planlar ve birbirinden kopuk oyuncular ve oyunculuk seviyeleri derken 5. bölüm sonunda da dizi 3 puanı anca zorluyor. 2,5 falan yani. Max o da. Çok kopuk abi. Yani konu bütünlüğü yok. Ne olduğu belli değil dizide. Şey nasıldı ya? Aşiret lideri töreni. Törenle aşiret lideri oldu. Enteresan şey. Padişah yemini falan ettirdiler adam. Aynen şey gibi. Selamlık gibi. Padişah gibi culus da attıracaklar bir de. Çağrılar falan yapılıyor böyle, garipti yani. Neyse ya, çok bile konuştuk yani gerçekten. Aşırı konuştuk ya. Şey gibi oldu bu da. Dizi 2,5 saat, yorumu 2,5 saat. Aynen. Ekleyecek Yeni bir şeyimiz Türk dizisi yok bulalım. galiba. Yeraltı. Yer altına geçelim. Yani gördüm, gözümün ucuyla gördüm de. Doğru ya, yeni bir dizi olabilir Yeraltı. Yeraltı'nı izle. Güzel. Ben beğendim 2 bölüm. Çok boktan efektli sahneler var ama genel olarak keyifli bir dizi. Ya parayı zaten işte mekana, insana, oyuncuya ve şeye harcıyorlar ya. Senariste ekiplere falan verin oğlum harcıyorlar. parayı ya. Senariste verin ne olur ya. Üniversiteden oyuncu çekin. Senariste Abi, verin parayı ya. Abi senarist ne yapsın ya? 2,5 Yani, saatte ne yapsın? o da Senarist var. ne yapsın? Yani olmaz. 2,5 saat dizi Ha, olmaz. olmaz. Olmaz yani. Galiba ekleyecek bir şeyimiz kalmadı. Düşünüyorum. Daha bir sürü komik sahne geliyor aklıma ama eklemeyeceğim, hayır. Yok ya, hiç gerek yok. İçimiz şişti izlerken 5 bölüm zaten. Arkadaşlar buraya kadar siz de bizimle beraber diziye sabrettiyseniz çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da eklemek istediğiniz komik sahneler varsa bekliyoruz. Yorumlarda buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.